Merak duygusu bizi tahmin bile edemeyeceğimiz maceralara sürükleyebilir. Bu işin doğasında sabır, hırs, mücadele, tutku, heyecan ve merak var. Boşluk verme Özgür. Boşluk verme. Büyük Rota. Maviliklerdeki bilinmezlik her zaman içimizdeki merak duygusuna seslenir. Yerkürenin %70'ini kaplayan suların altında tahmin edemeyeceğimiz bir zenginlik var. Sabahın ilk saatleri. Onlar için uygun bir fırsat. Ava başlamadan önce doğru noktayı bulmaları lazım. Hava şartları onları biraz zorlayabilir. Ulaşmaya çalıştıkları yer kolay bir nokta değil. Böyle yapamazsın. Abi şöyle mi olacak? Abi ben tedirginim dedikçe başımıza felaket. Dolar bile senin yüzünden artmış olabilir. Diğer kameraman arkadaş suya düştü. Aktarma yaparken. Ayağında da hiçbir şey yok tabii ekipman. Biraz ekipman eksiğimiz de var. Suya düştüğü için onu geri gönderdik. Bu tip kıyı avları zorlu geçebilir. Eğer şansınızı yükseltmek istiyorsanız, avlandığınız bölgeyi ve merayı iyi tanımanız gerekir. Zorlu denemelerden sonra istedikleri nokta olmasa da uygun bir noktaya çıkmayı başardılar. Biraz var. Şurası yani yaklaşık 1 kilometre. Değil misin? Değil. Çok zorlu bir mera. İşin arka tarafı öyle değil işte. Buna emin olun. İnerken teknenin pervanesi de kayalara çarptı. Tabii saati çok kaçırdık ama gene de güzel bir mera. Buralara gelmek, yani balığı kovalamak özellikle kıyıdan hiç kolay bir şey değil. Teknenin içi bayağı su aldı. Ama sonunda gelmeyi başardık. Evet, bavulla geldiğin ilk mera galiba. İlk ve son. Niye valizle geldin? Tamam. İlk ve son diyorum. Bir daha çekim yapmayacağız mı? Yatılı gelirsem valize ihtiyacım olur ama balık için olmaz. Ayağın tepesi orada zaten. Buradan hastaneye gitmen 3 saat. Ahmet, liderin nerede ya? Burada daha önce yakaladığımız balıklar kofana, lüfer, akya, yani liçer, baraküda yakaladık.
Yani bu tarz balıklar oluyor. Avcı balıkların birçoğu var burada. Su üstü maketleri deneyeceğiz. King Shark gibi dalarlı maketler deneyeceğiz. Sinking Shark'e gelen maketler. Yani sürati de seven hayvanlar, baraküda hariç. Elimizden geldiğince kışkırtıp kandırmaya çalışacağız balıkları. Adana bölgesinde kofana avı için birkaç ay önce giden ekip verimli bir zamana denk gelemedi. Bu tip kıyı avlarında farklı seçenekleri göz önünde bulundurmak gerekir. Farklı sahteler, farklı renklerle bulundukları bölgeyi iyi taramaları gerekiyor. Sabırlı olmak bu işin en önemli noktası. İzmir ve aşağısına indiğiniz zaman daha çok su üstü maketlerle yapıyorsunuz bunu ve su üstü maketi kovalayışı, sırtını gösterişi, hamle yapışı, bazen ıskalayışı, kuyruğuyla vurması makete. Bunlar gerçekten o anda terapi gibi, yani kendinizi boşaltıyorsunuz ve o balığın da ne kadar odaklandığını gördüğünüzde bir yerde şaşırıyorsunuz aslında. Çok güdümlü füze gibi, yani sürekli maket balığın arkasında ve hiç son ana kadar kovalıyor, son ana kadar saldırıyor. Çok da şimdi birçok avcı balık, predator balık yakaladık. İşte akya, kuzu vesaire. Ama kofana bende bambaşka bir yerde. Çünkü kofana ekstradan da psikopat bir hayvan bana göre yani. Olabildiğince ses yapacağız. Çok geniş bir meradayız çünkü hani balık geçebileceği, girebileceği bir sürü koy var. En azından civardaysa, geçerken en azından açıktan geçiyorsa ilgisini çekebilmek için olabildiğince sesli maketlerle çalışacağız. Maksat balığı ilgisini çekebilelim, kıyıya yaklaşsın. Balıkçılıkta atılan düğümler bölgeden bölgeye değişebilir. Her oltacının kendine özgü bir av stili var. İki saattir denizdeler ama bekledikleri hareket yok. Bekledikleri şey lüfer için biraz da olsa esinti. Aldım. Devam et. Sonunda kayda değer bir vuruş alıyorlar. Bu sefer şansları yaver gitmiyor. Balık daha şanslıydı. Açıkta düştüğü yerde yem topu havalandı. Altındaymış liçalar. Yem topu havalanınca maketin yürümesiyle birlikte bir çıktı. Kabardığını gördüm. Bir patlattı. Vurdum ama yediremedim. Geçmedi yani. Iskaladı. Akya zaten sakar hayvan. Liça daha doğrusu. Akya demeyelim. Sakar hayvan. Olmadı. Olacak ama. Buralarda geziyor. Deneyeceğiz. Ekip lüfer arayışında ama hala bir ses yok. Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Nisan sonu Mayıs başı gibiydi. Çekim ekibini çağırdık. Arkadaşlar da geldiler. Hep beraber çekim yapacağımız bölgeye gittik. Gittiğimiz tarihlerde balığın bulunduğu bölge daha kumluk alandı. Konakladığımız yerin sol tarafıydı. Sağ tarafında da bir avlak bölgesi var. Orası dağ dibi dediğimiz daha kayalık ve koyların olduğu bir bölge. Ama o dönemde balık kumluk alanda olduğu için hem balığın davranışlarını gözlemleyebilmeleri adına hem havayı görmeleri, orada çekimimizi yaptık ve çekim yaptık ama çok amatör bir şekilde çekim yaptık asıl itibariyle. Arkadaşlar, çekim ekibi de avlandı orada. Onlar da balık tuttular. Böylece balığın davranışlarını ilk elden test etmiş oldular. Evet, hangisi? Kırmızı. Kırmızı üstteki. Evet abi.
Bıraktı kendini. Aha. Atlamasına dikkat et özellikle. Sakin. Balık etrafında dönebilirsin. Yaklaştır. Şimdi kamışı dikerek. Sola doğru yatır kamışı. Sola doğru yatır. Sola doğru yatır. Sola doğru yatır. Gerçek. Atlamasına izin verme. Tekrar yaklaştır. Dön şimdi kamışı. Sağa doğru Bıraktı. dön bana. Çok iyi. Süpersin. Al. Oturttum. Ufak balık. Yanında bul. Yanında bul. Kamışı topla. Grip şurada. İyi. Balık zıpladığında müdahale etmeye çalışma. Şimdi şöyle yapacaksın. Balık son 5 metre, 3 metre geldiğinde soluma geç. Misinadan tutup havaya doğru kaldıracaksın. Balık sana doğru geliyor. Hafif havaya tutup kaldıracaksın. Çenesine, ağzına sokacaksın. Şimdi durdur balığı. Zıplarsa izin ver. Kesmesin. Durdur balığı. Zıplarsa izin ver. Kesmesine izin verme. Bırak. Tamam. Tekrar sana. Bir daha. Sen gel. Aldık. Aldık. Sen yok kanka. Gördün mü? Bölge kuzu, orkinos gibi büyük türleri de barındırıyor. Bu tip sürprizlere de açık olmalılar. Burada deneyimliler ve geçmişte yaptıkları çekimler var. 10-12 kiloluk lüfer balıklarına denk geldiler. Bölgede hem kumluk sahili olan hem de koy şeklinde kayalık 2 mera bulunuyor. Farklı mevsimlerde balık farklı bölgelerde kendini gösteriyor. Besin zincirinin en hızlı avlanan türlerinden biri. Yetişkin boylara çok hızlı bir biçimde gelirler. Büyük balık sürülerinin yüzeye yakın balıklara saldırdığı ve suyu bir çamaşır makinesi gibi çalkaladığı lüfer patlaması olarak adlandırılan beslenme şeklini sergilerler. 12 yıla uzanan ömürlerinde yakalayabilecekleri ve yiyebilecekleri hemen hemen her şeyi yerler. Sonbahar ve yaz olmak üzere yılda 2 kere 2 milyona yakın yumurta dökebilirler. Yakalandığında, balık yakalandığında Akya'da da var aslında o biraz. Ne bileyim işte turnanın gözündeki korkuyu görebilirsiniz. Sinarit'in veya işte Laoz'un gözündeki korkuyu görebilirsiniz. Ama kofana yakalandığında bilmiyorum belki sadece ben öyle hissediyorum ama sinir var. Kızıyor hayvan yani ve o maketi de hala parçalamaya uğraşıyor. Sudan çıkartıyorsunuz elinizi ısırmaya çalışıyor, hamle yapıyor. Korkusuz bir balık ve acımasız bir balık aynı zamanda. Yani büyük kofanaların, 8-10 kiloluk kofanaların 2 kiloluk, 2,5 kiloluk kefalleri ikiye biçtiğini gördük ve bunu yemek için yapmıyor. Bazen gerçekten sadece öldürmek için saldırıyor. Yok ediyor o sürüyü ve oradan gidiyor. Bazen kendi türüne saldırıyor. 1 kilo ile 3 kilo arası mesela 5 kilo ile 7 kilo arası balıkların arasına karışmıyor mesela. Çünkü birbirlerine saldırıyorlar. Yem olmadığında olabiliyor. Bazen sadece keyfinden saldırabildiği için bunu yapıyor. Çok peşinde olmaktan zevk aldığım bir balık. Yani o balıkla mücadele etmeyi çok seviyorum. O balıkla benim için bir spor bu. Karşımda gerçekten çok önemli bir rakip var ve o balıkla karşılaşmayı çok seviyorum.
Balık üstünde mi? Boşluk verme. Tamam ben ederim, sen at. Arkasında mutlaka 2-3 tane balık vardır onun. Aynen. Boşluk verme Özgür. Boşluk verme. Kamışın ucu hep bu pozisyonda olsun. Biraz daha dik havaya. Aşağı basarsa yukarıya. Yukarı basarsa aşağıya. Çıkacak şimdi. Tebrik ederim Özgür. Harikasın. Şöyle al istersen. Göstermek istersen. Ha? Salmak istersen sal. Hiç sorun değil. Çok iyi. Şunu tutabilir misin zaten? Güzel. Yapacak diye korkuyorum. Dur yok. Çok güzel balık Selim. Tebrik ederim. Kepçe yırtıldı. Gidiyor. Maket. Maket ağzında. Kepçe nasıl şey yaptı ya? Yırtıldı. Neresi yırtıldı kepçenin? Şuradan. Şuradan yırtıldı. Ha. Çok da iyi balık da. Neyse daha Çok. 7 kilo falandı bak. 6-7 kilo civarındaydı. Ülkemiz sularında lüferin büyük boylarına kofana ve sırtı kara deniyor. Bu bölgede su üstü sahteleri tercih eden avcı bir tür. La Nina, El Nino, Venom, Salt Popper. Bu 4 maketten çok fazla verim alıyorum. Venom'da bu içlerindeki en hafif ve en ince maket olmasına rağmen arkadaki kancayı öncelikle 1-0 boyutuna getiriyorum. 3 kilo ve üstü balıkların olduğu avlaklarda. Daha şey ise bir de kullanılabilir. Ve daha sert ekipmanlar kullanıyorum. Mesela 20-60 gibi kamış kullanıyorum. Crow 20-60 kullanıyorum. Bu da kanca kalınlaşınca hayvanın ağzına oturuyor ve büyüyünce hayvanın ağzına, balığın ağzına oturtuyorsunuz. Özellikle kemiği oturtuyorsunuz. Ben mesela kapalı kalama avlanırım. Kalamayı kapatmamın sebebi o kalın kancayı balığın ağzına tasmaladığımda kemiğine kadar geçirebilmek. Dolayısıyla et tutmasını sağlamak. 1-2 defa tasmayı vurduktan sonra kalamayı gevşetiyorum. Ondan sonrasında artık balığı yormam gerekiyor çünkü. Bulunduğumuz bölge gerçekten inanılmaz bir yer. Çok uzaklara dahi gitseniz hala sığ devam ediyor su. Arada birkaç derinlik var burada. Şimdi biz tekneyle karaya çıktık çünkü çok fazla hava yükseldi. Biz buradan olta ekibini çekmeye çalışıyoruz. Onlar tekneyle gidip tekrar suya indiler. Bu av tipinde zevkli olan şey balığın suyun üstünde inanılmaz bir aksiyonla patlaması. Çok keyifli, takip edebiliyorsunuz. Yani sürekli konsantrasyonunuz yemde oluyor aslında.
Çünkü balık her an arkasından hamle yapabiliyor, kuyruğunu çıkartabiliyor, dönebiliyor. Sabah bir akya etrafında patlayıp döndü. Bu da inanılmaz keyif veriyor. Ben bunun keyfini aldım, yaşadım. Şimdi birazcık buraya kenara çekildim. Çok fazla balık kaçırdık. Ama önemli olan tutmak, kaçırmaktan ziyade buradaki bu aksiyonun keyfi. Biz buraya çok büyük balıkların peşine geldik ama çok kısır bir dönemdeyiz. İnşallah tekrar geleceğiz. Su üstü popurlarla böyle bir av yapmak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Farklı mevsimlerde balık farklı bölgelerde kendini gösteriyor. Ekip bu bölgede hedefine su üstü sahtelerle ulaşmayı deneyecek. Olta balıkçılığının günümüzde en çok kullanılan stili at-çek avcılığı. Spin ve bot üzerinden yapabileceğiniz, sahte maket, kurşun ve silikon tarzı malzemelerle yapılan en yaygın kıyı balıkçılığı yöntemi. Sonunda kayda değer bir vuruş alıyor. Hadi be. Venom, El Nino, La Nina türü sahteler kullanacaklar. Başka hiçbir şey hissetmiyorum şu an. Lüfer sürüleri yemi takip etmeye başladığında çılgın bir beslenme moduna geçebilir. Eğer öyle bir sürü veya bir grup balık bulundukları bölgeye girerse farklı aksiyonlar yaşayabilirler. Suda 3-4 farklı olta olması sürünün dikkatini çekmek açısından faydalı olabilir. Bu balıklar sese ve sudaki hareketlere duyarlılar. Onları cezbetmek için oltalarını sudan çıkarmıyorlar. Neredeyse tüm ekip birkaç saattir çalışıyor. Sonunda meraya balıklar giriyor. Kofana takip ettiği yeme kilitlenmiş güdümlü bir füze gibi suyun üzerinde patlıyor. Aynı anda birkaç oltaya birden atlamaya başladılar. Türkiye'de ticari sebeplerden dolayı farklı boylarda farklı isimler verilen bu tür Bluefish adıyla anılır. Güzel bir balık suyun dışında. Bekledikleri büyüklükler değil. Geçmişte bu bölgede çok daha büyük balıklara denk geldiler.
Özellikle suyun içinde olta atarken kepçelemesi zor bir balık. Dişlerine kesinlikle dikkat etmelisiniz. Kuvvetli çenesiyle ciddi zararlar verebilir. İnanılmaz keyifli bir av oldu. Yani balık sanıyorum 6-7 kere su üstü yaptı. Yani sudan çıktı, böyle zıpladı filan. Ya efsane görüntüler verdi. Ya kameraman arkadaş da odaklayacağım sizi demişti. Daha büyük bir lens takacağım. Daha yakından çekeceğim. Balığın vuruşlarını falan göreceğiz demişti. İnşallah yakalamıştır. İnanılmaz güzel görüntüler olduğunu düşünüyorum. İnşallah yakalamıştır. Ekip 3 adet lüfer kandırmayı başarıyor ama aradıkları büyük boylar henüz yok. Bayağı bir emek var bu işin içinde. Özgürler Ankara'dan geliyor. Ben Bodrum'dayım. İstanbul'dan gelenler var. Antalya'dan gelen var. Bu organizasyonun konaklaması, işte yemek vesaire falan filan birçok şeyden ödün veriyoruz. Yani yemekten de ödün veriyoruz, geri geliyor. Üşüyoruz, hasta oluyoruz. Bir arkadaşımız hasta oldu hatta. Lüfer avcılığı her zaman keyifli zaten. Özellikle su üstü avcılığı çok keyifli. Balığın takibini görmek, heyecanlanmak, işte kıyıya çok yaklaşınca biraz daha farklı aksiyon vermek, biraz yavaşlatmak. Keyifli. Akya bu. Oo! Akya bu ya da çok büyük lüfer. Yerlerini sağlık. Gel gel gel. Durmuyor. Durmuyor, ip gidecek. Gidecek. Sakin olun be. Sakin. Sakin. Hadi abi, alırsın abi. Abi çok büyük bir şey bindi ya. Ama çok büyük akya. Hiç kalmadı. O bir iki kere daha basın. Bana bak, şey olmasın lan bu. Suyun üzerine çıkan gördü mü? Gördüm. Geçen kılıç aldılar ya burada. Kılıç. Allah olabilir bak. Vallahi olabilir ha. Evet abi, nasıl? Geliyor mu? Çok açıkta hayvan. Yaklaşık şu an en az 200 metrede. Çok bastı. Eli yok da. Akya. Vücut hacmi geniş, dolayısıyla çok zor. Sürpriz bir balık Ercan'ın oltasına hamle yaptı. Balık 150 metre kalama alıyor. Eğer kafasını çevirebilirse balığı çıkarma şansı olabilir. Ancak makinasındaki ip biterse bu mücadeleyi balık kazanacak. Şimdi kontrol Ercan'a geçti. İndirdin abi. El Nino.
Nerede bastı? Yaklaşık 40 metre kadar önümde bastı. Ondan sonra bir 150 metre rahat kalama aldı. Hızı kesildi. Yavaş yavaş getiriyoruz bakalım. Biraz çıkarmak burada sorun olacak ama. Çıkarırız abi. Hemen önümüzden çıkarırız dalgayla birlikte. Acele etme, sen yavaş yavaş getir onu. Bak şurası Ercan abi. Ercan abi. Şurası. Büyük abi, bayağı büyük. Kalama makinanın ne kadar sıkı olduğuyla alakalı, oltacı kalamasını ne kadar sıkarsa makine o kadar güçlü çeker. Ancak bu durumda balığın ağzından iğne çıkabilir veya hat zayıf olduğu yerden kopabilir. Bu sebeple ip, iğne, klip seçimi, hedef balığın büyüklüğüne göre yapılır. Bu balık sürpriz bir boy. Bu sebeple kalamayı sonuna kadar sıkmıyor. Kazanan bu sefer Ercan oldu. Güzel bir liça balığı hem de su üstü sahteyle yakalanıyor. Diğer adıyla akya. Güçlü mücadeleci bir balık ülkemiz sularında da boy göstermekte. Çok daha büyük boylara gelebilirler. Ekip balığı dinlendirip geri göndermeye çalıştı ama balık maalesef ölüyor. Ercan'ın daha önceden yakaladığı çok daha iri akyalar var. Ama bu da güzel bir balık. Denizlerimizde mükemmel türler barınmakta. Ekibin yakaladığı 2 tür de bu avcı türlerden. Sürüleri süren göç yollarının rotasının oluşmasında orkinoslar kadar olmasa da ekosistemin önemli bir parçası olan bu avcı türler günümüzde özellikle Marmara sularında ağ tekneleri tarafından geçiş yolları engellenerek tehdit edilmekte. Ekip bu bölgeden mutlu ayrılıyor. Daha farklı çekim ve maceralar için farklı bir bölgeye geçecekler.